Merhaba arkadaşlar. Dün oynanan Villarreal karşılaşmasından sonra İspanya basını oyuncumuz Arda Güler hakkında neler yazdı? Sizlere bunları sizin için bunları derledim ama tabii ki ön planda her zaman olduğu gibi Vinicius Mbappe ve sonra Bellingham geliyor. Arda ile ilgili güzel yazılar da var. Az da olsa. Özellikle Katalan medyasının Madrid medyasına göre yani ülkenin diğer medyasına göre çok daha iyi analiz yaptığını ve Arda Güler'e hakkını daha iyi teslim ettiğini görüyorum her defasında. Madrid cephesi o muhteşem üçlüyü öne çıkarmaktan diğer oyunculara pek zaman ayıramıyor açıkçası. Bunu gözlemliyorum. Tabii Mastantuono'da parlatma çabaları ve hak etmediğinden fazla övgüyü aldığını da söylemeliyim. Mastantuono iyi maçlar çıkartıyor, bu doğru. Ama Arda maça hükmetti. Yine Arda Mastantuono'nun da çok gerisinde yazılara sahip oldu diyelim. Mesela Marka Gazetesi maç sonu değerlendirmesinde demiş ki ceza sahasında güzel bir hareketle takımın ilk isabetli şutunu çekti. Ceza sahasında yaptığı iyi ortalar golcü bulamadı dedi. Gerçekten iyi bir santrafor olduğunda Arda çok daha fazla gol attıracak bu ortalarla, ara paslarıyla. Hem hep söylüyorum dostlar, Alver de yapabileceği bir santrafor olduğunda bu kötü Madrid'e rağmen, kötü oynayan Madrid'e rağmen, bireysel oynayan, doğaçlama oynayan Real Madrid'e rağmen çok fazla iş yapıyor genç oyuncumuz. Bunu söylemem lazım. Hep de söylüyorum. Ama hep söylenilecek şey, çünkü bazıları diyor ki hep aynı şeyi söylüyorsun ama hep aynı şeyler bu takımda tekrar ediyor. Ve gerçekten çok can sıkıyor aslında ama skorlar ve bireysel becerilerle alınan performanslar bunu bir nebze örtüyor arkadaşlar. Bunun altını tekrar çizmekte fayda var. Dolayısıyla biz de bazen aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ee, Dikkatli takip edenler zaten durumun farkındalar. Ee, Devre arası skorunu 7,5 olarak vermiş marka. İkinci yarı ilk 45 dakikada gösterilenlerle aynı doğrultudaydı dedi. Evet, gerçekten üstüne koyarak hatta devam etti ikinci yarı. Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'in neredeyse eşsiz Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi dedi. Evet, Real Madrid'de eşsiz bir oyunu değiştirme yeteneği var ama oyuncumuza dizginler bir türlü verilmiyor. Gereken değer verilmiyor konuşmasını yapıyoruz. Sen Arda'dan ne bekliyorsun diyenler var bana burada. Daha ne istiyorsun? Oynuyor ya çocuk. Ama yüzde kaçıyla oynayacak ve mutlu olduğu yerde mi oynayacak? Bütün soru işaretleri bu. Ve Arda'ya yapılan mobbingi bazı dikkatli takip etmeyen arkadaşlar farkında olamayabiliyorlar. Ama biz burada bunu hep dile getirdik ve devam edeceğiz dile getirmeye. Hakkı teslim edilmediği gibi de çok fazla hakkını yendiğini burada hep söylüyoruz. Yine ilk çıkan oyuncu oldu diyorum. Abi yok, ikinci o çıktı diyorlar. Ya arkadaş, o anlamda demiyorum. Yani Bellingham'ı, Vinicius, Mbappe e, sağda ne yaparsa yapsınlar kalıyorlar. Ki Abel'in açıklamalarında birazdan geleceğim. AS gazetesi de Güler demiş ki maça yavaş başladı. Birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı ve e, oyunu bir o video oyunu gibi bir slalom koşusunun ardından neredeyse gol atıyordu dedi. Gerçekten o gol atsa çok farklı bir olay olacaktı. Ama ikili mücadelelerde sağlam, presin kilit ismi ve yorulmak bilmeyen bir çaba gösterdi. Rahat ve etkiliydi dedi. Arda çok daha kendinden emin oynamaya başladı. As gazetesi bunun altını çiziyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Çok daha emin ve kendi oyununu oynamaya çalışan, daha etkili oyunlar oynayacağının sinyallerini Arda Güler bize veriyor. E, Dolayısıyla yayınımıza katılan dostlara da beğeni butonuna basmalarını rica edeceğim. Bize destek olmayı ve takip etmeyi unutmayın dostlar. E, tabii ki yine Marka gazetesinde size şöyle söyleyeyim. Çok özür diliyorum, hemen şöyle Marka gazetesinin de değerlendirmesinde Juan Ignacio dedi ki Arda Güler kontroldeydi. Yani oyunun kontrolü gerçekten tamamen Arda Güler'de oyunda olduğunda. Şimdi tamamen kontrol ediyor ama Real Madrid'in yapabilecekleri kadar kontrol edebiliyor oyunu. Bunun bir daha altını çizmemiz lazım. Çünkü dün de gördük ki 80. dakikadan sonra o oyundan çıktıktan sonra Madrid topu tutamadı. Ama Arda'nın da yapabilecekleri bir yere kadar. Çünkü çok fazla koşmaktan, geriye gelmekten, defansa yardım etmekten daha çok enerji sarf ediyor ve top ona geldiğinde belki de yapabileceklerinin bazılarını yapamıyor. Bu tamamen Real Madrid'in oyunuyla alakalı. Bunu yine altını çizmek istiyorum. Yani ilk günah keçisi de Arda'nın ilan edileceğinden hiç şüphemiz yok zaten. Çünkü bu defalarca bu Madrid'de oldu. Ama buna rağmen Arda buradan güçlenerek çıkacak bence.
Maalesef durumlar böyle olduğu için şu an için değişmesi de çok zor duruyor. Bakalım neler olacak ama fark edilenler sosyal medyada yazarlar tarafından bazı şeyler fark edilmeye başlandı. Madrid seyircisi zaten bunun farkındaydı. Çoğunluk olarak söylüyorum farkında. Yine olmayanlar olmayacaktır. Yeni teknik direktör bu konuda Xabi Alonso ile aynı fikirde diyor. Yaratıcı bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyan takımda oyuna düzen ve dinamizm getirmek için Türk oyuncudan daha iyi bir seçenek yok diyor. Yok ama yine de itidalli ve hakkını teslim etmedikleri bir Arda Güler var. Ben hep bunun iddiasındayım. Güler Villarreal karşısında yıldız bir performans sergiledi. Kesinlikle öyle. Takımın yıldızıydı ama yine çok az bahsedilen ve hakkı teslim edilen bir oyuncu. Tabii ki süperstarlar şu an oyunun önündeler. Orada bir sıkıntı yok. Arbeloa da onlardan yana. Şimdi yaptığı açıklamayı da şöyle size göstereyim ben Arbeloa'nın. Dedi ki Arbeloa, elbette oyuncuların doğasına karşı çıkamam dedi. Yani doğaçlama oyunu desteklediğini ve ileri üçlünün, dörtlünün işte kim oynuyorsa onları tamamen topu bırakacaklarını ve hammallığı arka tarafın yapacağını resmiyete döken bir açıklama yaptı maçtan sonra. E, Bundan faydalanmaya çalışmalıyım dedi. Açık alanda çok baskılı olan birçok oyuncumuz var dedi. Yani baskın olan yani etkili olan tabii ki kaliteli futbolcular. Vinicius, Mbappe, bunlara hiçbir şey demiyoruz. Rodrigo, Brahim Diaz. Ama bu oyunculara bu kadar çok özgürlük vermek Real Madrid'in oyununa zarar veriyor ve takım oyunu oynayamadığınızda hep onu söylüyoruz. Bu oyun kimseyi tatmin etmiyor. Sadece skorlar var ama daha çok zorlu maçlar var ve Arbeloa bu yaptığı açıklamayla dostlar takımın iplerini tamamen süperstarlara devrettiğini e, söylüyor, gösteriyor. Daha önce de bu açıklamalar vardı. Yazıları vardı bununla ilgili yine çok İspanya medyasında. O da zaten hiç kimseyi yalanlamadan teyit etmiş oldu bunu bir kez daha. Ama ben şunu diyorum. Skorlar kötü gittiğinde süperstarlara hesap sorun. İlk oyundan çıkan Arda günah keçisi ilan edilmesin. Madem takımınızın tek ve yegane yaratıcısı oyuncusu o zaman sahada kalsın da sizi daha bir yukarıya çıkarsın oyununuzun seviyesini. Değil mi ama? Ama maalesef böyle olmuyor. Bunu bir kez daha gördük burada. İşte dediğim gibi Katalan medyası Arda'nın hakkını teslim ediyor. Sport gazetesi Arda Güler yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda. Onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından kaynaklanıyor diyor. Gerçekten öyle. Top ona dokunduğunda ya biz burada söylüyoruz hamaset yapmış oluyoruz ama top ona dokunduğunda oyun akıcılık ve şekil kazanıyor. Farklı varyasyonları denemiş oluyorlar. Hızlı yön değiştiriyor takım ata ve dolayısıyla rakibin size karşı yani bu doğaçlama oyuna, bireysel oyuna karşı aldığı önlemden çok daha fazla önlem alması gerekiyor ve bunu öngörebilmesi de zor oluyor Arda oyuna dahil olduğunda. İşte hep diyoruz ki aynı Arda'yı oyuna ön tarafta dahil edebilirsiniz. Çok daha farklı varyetelerle sizin karşınıza çıkacak. Bunu onlar da biliyorlar ama Jude Bellingham'ın bu önde görünme sevdası, manşetlerde görünme sevdası, farklı bir takım oyunlar Arda'yı maalesef bu noktaya bir türlü getiremedik. Yani maalesef şu anda bu ama ben bunun değişeceğini düşünüyorum. Çünkü Bellingham bunu uzun süre götüremez. Hele bu kadar çalışmayan, yaratıcılığı olmayan Madrid'de bunu ben çok uzun süre götürebileceğini düşünmüyorum dostlar. Bakalım neler olacak. Buna rağmen diyor sık sık ortadan kayboluyor diyor. Evet yani top ona gelmediğinde ve siz pas yapmadığınızda yani olay aslında şöyle dostlar. İleri üçlü e, topu kaybettiğinde hemen takım geriye dönmek zorunda oluyor. Çünkü top Real Madrid'de değil. Top Real Madrid'de değilken Arda sadece savunma yapıyor. İkili mücadele kazanıyor ki bunu da devam etmeye başladı. Bundan bahsediyor. Ortadan kaybolmak aslında bu. Yani top Arda'ya değmediğinde tabii ki onun da yaratıcılığını köreltmiş oluyorsunuz. Çünkü topa sahip olamıyorsunuz. Bütün sorun burada. İstikrarsızlığına rağmen diyor oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı. Kesinlikle. Bunu çoğu zaman duyduk ama bu gerçekleşme noktasında büyük sıkıntılar yaşanıyor burada Madrid'de. Ve bu hala gerçekleşmiş durumda değil. Bu da çok enteresan bir olay. Neyse devam edelim dostlar. Şöyle La Liga'da ben size şunu da söyleyeyim. Bak çok önemli bir istatistik var burada dostlar. Şöyle göstereyim size. Evet. Şans yaratan yani La Liga'da en çok şans yaratan oyuncu Arda Güler arkasından Mbappe geliyor. Bu kadar arka planda oyun kurmaya çalışması, defansa yardım etmesi,
dakika olarak da daha az oynamasına rağmen La Liga'da 52 tane şans yaratan oyuncu pozisyonda ve ondan sonra Mbappe geliyor. İşte diğer oyuncular sıralanıyor. Bu henüz 20 yaşında bir Real Madrid'de tartışılan, zaman zaman günah keçisi ilan edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'nın bu kadar işlemeyen bir takımda bu kadar çok iş yapması, her zaman söylediğim gibi, inanılmaz bir büyük oyuncu olma yeteneğini gösteriyor. İşte eksikleri var ama onları da gidereceğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde oynadıkça daha da fazla olacak. Ama inşallah o oyuncumuzun hakkını bir şekilde teslim etmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. E, İnşallah yanılırız. Oynatırlar, hakkını teslim ederler. Ya ben onu söyleyebilirim. Dostlar, en son şu Mbappe'nin olayını da paylaşayım sizinle. Şimdi Mbappe bir penaltı kullandı, biliyorsunuz. Mbappe bu penaltıyı İbrahim'e ithaf etti. Ama biz hep buradan söylediğimiz şey ne vardı? Mbappe bencilliğini bir kez daha gösterdi ve takım arkadaşını çok zor duruma düşürdü. Brahim Diaz zaten bu travmayla yaşıyorken tekrar bunu hatırlatıp, ki Brahim çok uzun süredir çok konuşulan bir oyuncu, son bir haftadır. Dünya Brahim'i kameralar ona yönlenmişken böylesine sorumsuzca bir hareket yapıp sonra da dalga geçer gibi Brahim Diaz'a ithaf ettim demesi hakikaten olacak iş değil. Bu noktada ben çok bencilce ve sorumsuzca davrandığını düşünüyorum Mbappe'nin. Şu anda tabii herkes bu olayı geçiştiriyor ama bu da bir yere not edildi ve Mbappe'nin karşısına çıkacak. Mbappe bir kez daha takımın umurunda olmadığını gösterdi bence. Benim yorumum. Bilmiyorum, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir iki soru alıp yayını kapatayım dostlar. Çok uzun bir yayın yapmayalım. Sıkıcı ve bazen tekrara düşüyoruz. Dostlarımız da haklı olarak istem ediyorlar bize. Tolga demiş ki Mbappe devam önde gideni, madem seviyorsun Brahim'i, bırak penaltıyı o atsın. Kesinlikle Tolga. Ben de aynı fikirdeydim. Ya bu takımda Mbappe'nin ilk geldiğinden beri sorun çıkarttığını biliyoruz. Şu an Bellingham Arda'nın üzerine çok fazla gidiyor. Sadece Mbappe Arda ile uğraşmıyor ama Mbappe'nin genel bir bencil tutumu var zaten. Bu Paris Saint-Germain'de tescil edildi. En son işte alkış koridorunda da maalesef bütün dünya gördü bunu. Rantiyeci demişti. Zikri hocam arada kendine yapılanların farkında ama Real'den ayrılmak istemiyor ki sessiz kalıyor diyor. Evet. Ya aslında rantiyeci dostum, şunu söyleyebilirim. Ben diyorum ki yani biraz gürültü yap arada. Masaya yumruğunu vur. Gidecekmiş gibi yap. Tamam, Real Madrid çok önemli bir kulüp. Müthiş bir kulüp. Yani büyüklüğüne kimsenin bir şey dediği yok ama başka büyük kulüpler de var. Biraz bu tehditkarlığını artık göstermelisin. Kendini ispat ettin bence epey. Ve artık biraz da bu dirayetini göstermelisin ki şu karşı tarafın lobi faaliyetlerini, Arbeloa'yı baskı altına alması ya da işte yönetim tarafında duyulması bunun önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani ama tabii bize diyorlar ki ya sen ne istiyorsun, işte ilk 11 oynuyor ya, ama yüzde kaç kapasiteyle oynayacak ve sevmediği, doğal olmayan pozisyonda oynayacak. Bütün derdimiz bu. Ecene Yılmaz büyük saygısızlık bence demiş. Evet, gerçekten öyle. İğrenç, bizim kültüre uymayan hareket. Ya ben zannetmiyorum hiçbir kültüre uyduğunu. Bu kadar baskı altındayken takım arkadaşına ne gibi bir jest yapmış olabilirsin ki? Bak ben senden daha iyi atıyorum bu dedin. Bilmiyorum yani, ama şunu söyleyeyim. Yani Mbappe'nin yaptığını bence kimse göz ardı etmeyecek. Yine şuraya Sport Gazetesi'nin yazısını bırakayım Arda ile ilgili. Onun tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından kaynaklanıyor dediler. Ya bu da artık çok görünen bir şey dostlar. Yani bunu herkes görüyor. Rakip Katalan medyası bile övmekten geri durmuyor çocuğu. Çünkü potansiyeli görünen bir şey. Daha gerçekçi yaklaşıyorlar. Ben size öyle söyleyeyim. Relax, relax alamet demiş ki Arda'ya artık kimse hiçbir şey yapamaz. Gittikçe daha iyi, daha büyük olacak demiş. İnşallah kardeşim. Kesinlikle öyle. Yani e, ivmelendikçe ve bir kıvılcıma ihtiyacı var. Bu gol noktasında bir özgüvenini aşabilirse, tabii şutlar atmaya başladı. Daha da denemesi lazım ama çok arka tarafta kalıyor. Benim sistemim zaten buna. Zaten oyunu devamlı takip eden arkadaşlarımız da e, bunu değerlendiriyorlar. Bayram Yoldiger gelmiş. Bu efsane arkadaş gündemi yorumla, futbol konuşmak zorunda değilsin diyor. Ya hocam burası futbol kanalı Bayram Bey. Neyse top biraz Ahmet Yanar demiş ki top biraz Arda'yı sevecek, golü isteyecek demiş. Tabii ki şanssızlık da yaşıyor. Burada haklısın Ahmet. Ama ben kıracağını
bir kıvılcıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu aralar. İnşallah bu Benfica maçında neden olmasın. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Biraz daha sabır, vücut sarhoş gibi sallanarak oynuyor. Tam bir kazma demiş Emar Rokam diye bir arkadaş. Ya Jude'un bu alkol probleminin olduğunu herkes dillendiriyor. Tabii bizim de kanıtlanmış bir şey yok ama bu ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Hani öyle bir durumda ve bu nereye kadar gidecek? Çok bilmiyorum. Yani bunu yönetebilir de yönetemeyebilir de ama bu alkol sorunu büyük bir sorun futbolda oynayan oyuncular için. Kogo 152 demiş ki ağda sizi dinlemeyip bizi dinlediği için karlı çıktı demiş. Doğrudur Kogo. Evet sen bu konuda her zaman olduğu gibi haklısın. TCN Yılmaz demiş ki ağda eski özgüveni gelmeye başladı. İnşallah. Umuyorum devam edecek. Ama dediğim gibi burada değerli olan şey dostlar şu. Arda'yı hemen bir yaptırımla yani oyundan çıkartarak işte bu çok eleştirisel yorumlarla Arda'nın üstüne gidiyorlar. Bazı hesaplar var. Yani hiç hayatında sporla ilgili tweet atmamış. Ben ikisi de bunlara da baktım. Arda'nın hemen e, paylaşımlarının altına gelip sinir bozucu yazılar yazabiliyorlar. Bunlar kesinlikle yönlendirmelerden kaynaklanıyor. X bu platform buna çok açık bir platform zaten. Instagram'da da olduğunu düşünüyorum. Yani hiç konuyla alakalı olmamış yeni açılmış hesapların Arda Güler'e altına moral bozucu tweetleri attığını görüyorum. Biz tabii ki hem her platformda Arda'yı desteklemeye devam edeceğiz ama bazıları tamamen trollemeye çalışıyorlar Arda'yı. Tabii ki bunun altında birçok şey var ama bu kısıtlı yapıldığını düşünüyorum bunun. Necdet Başarslan bize destekte bulmuş. Teşekkür ederiz. Arda karakterli ve mantalitesi çok iyi. Kolay değil Real Madrid'desin ve bir sürü pahalı papaz futbolculara rekabet etmesi. Arda yetenektir, başaracaktır. İnşallah bizim de desteğimizle herkesin Türk halkının ona olan desteği devam ediyor önemli bir ölçüde. Ama bir %20'lik kesim var. Bunları ben kolay kolay değiştirebileceğimizi zannetmiyorum Türkiye'de. Ne yaparsa yapsın. Ve bu Avrupa'da ve dünyada da yani Real Madrid aurası olan bir kulüp. Burada da bir takım kişiler Arda'yı gömmeye çalışıyorlar ama o rüştünü ispat edecek en kısa zamanda. İnanıyorum buna dostlar. Umuyorum Arda için her şey daha iyi bir şekilde devam edecek. Evet, Doğukan'ın sorusuyla yayını kapatalım. Benfica'ya gol atsın, Fenerlerin intikamını alsın diyor. Öden Fenerbahçe'nin intikamını almış olur. Doğru söylüyorsunuz. Orada da bir açılmış bir yara var. İyi kötü. Şimdilik dostlar herkese çok teşekkür ederim. Kısa bir yayın yapacaktım. İlgi alakanız için çok teşekkür ederim. Yorumları videonun altına yazmayı unutmayın. Yine